Yani annenin karnında yüzüyorsun. Daha çok bir embriyo gibisin. Küçük köpek balığı gözlerinin etrafa bakınıyorsun. Hey, naber diyor gibisin. Orada bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. Şimdiye kadar oldukça rahatsın ama videodan önce en büyük animasyon kanalı olmayı hedefime yardımcı olmak için lütfen abone olup beğenip hype puanına tıkla. Videonun sonuna çıkan seçeneklerden bir sonraki videoyu da yorumlarda yazmayı unutma. Doğduğunda bir megalodondum. Annenin karın boşluğunda 6 ila 10 fit arası bir uzunluktaydın. Neredeyse benim kadar büyüktün. Yüzgeçlerini ve kuyruğunu kullanmayı öğrenirken annenin yavaşça senden uzaklaştığını fark ettin. "Nereye gidiyorsun anne?" diye sordum. O da süt ne demekse anlatmaya çalıştı ama yeni doğdum. Anlamadı ve onu bir daha hiç görmedin. Tıpkı babalarını hiç görmeyen yalnız hayran kızlar gibi. Şimdi biraz yemek yeme vakti geldi. Daha sulara doğru yüzdün. Yine av ararsın. Bu bir kaya mı? Bir balık mı? Bu bir balina. Korkunç ama harika değil mi? diye düşündün. Başka bir şey avlaman gerektiğini fark ettin. Tam vazgeçmek üzereyken bir deniz kaplumbağası gördün. Yaşlı iri bir kaplumbağa sakin sakin ilerliyordu. Yavaşça yaklaştın. Dudağın suyu yalarken bile kabuğuna çarptı. Çevreleyici balıklar daldı. Ne olacaklarını şaşırdılar. Bir anda kabuğu parçaladın. Kan denize karıştı. 100 yaşındaki bu kaplumbağayı paramparça ettin. İnsanlar pipet yapana kadar onu yiyebileceğini düşünemediler. Yaklaşık 3,6 milyon yıl önce köpek balıkları kaplumbağalar için en büyük tehditti. Kaplumbağa parçaları okyanus tabanına inerken travma geçirmiş gençler sadece izliyordu. Ne oldu şimdi diye düşündün. Terapiye mi ihtiyacın var diye kendine sordun. Hayatında ne varsa yiyorsun. Kimse senin arkadaşın olmak istemiyor. Yalnız başına gördüğün her şeyi hızla alıyorsun. Bir süre sonra 60 fit uzunluğa ulaştın. 3 okul otobüsü kadar uzundun. Artık suyun en üst düzey avcısısın. Büyük balinaları altından vurarak öldürmeyi seversin. Bu pek çok köpek balığının başvurduğu yöntemdir. Çünkü balinaların ekolosyon sistemi ışıksız suda seni önce duyar. Sen balinanın altına doğru hızla dalarsan kaburgaları kırılır, su dolar. Dişlerin etrafa saçılır. Merak etme, köpek balıkları yüzlerce yediğe sahiptir. Bu sayede diş kaybedip yenileyerek avlamaya devam edersin. Megalodon olarak ömrün boyunca 40 bin diş geçirebilirsin. Çatırdatarak balinayı ikiye böldün. Yavruları daldı. Tüm bu avlardan sonra bile açsın. Hayatın boyunca aynı döngüyü yüzlerce hatta binlerce kez tekrarlarsın. Her gün yaklaşık 2500 libre et yersin. Ama yine de hep aç kalırsın. Derken başka bir megalodon görürsün. Bu fazla mesai oldu diye düşünürsün. Rıza çok önemli deyip dans edermişçesine birbirinizin etrafında dönersiniz. Bu bir tür ilkel ritüeldir. Bu kısa birliktelikte kimse yavrularını görmez. Köpek balıkları yatak odasında çoğu insandan daha uzun süre dayanır. Deneyimlerime göre sen her yıl hatta daha sık süt içme sırasındasın. Tekrar dener misin? Bil ki köpek balıkları asla uzun süre birlikte kalmaz. Bir askerin görevi gibi çiftleşip ayrılırlar. Zamanla yaşlanıyorsun. Su soğuyor ve artık rahatsız oluyorsun. Diğer megalodonları gördüğünde bile huzursuz oluyorsun. Acaba bunlar benim yavrularım mıdır diye düşünüyorsun. Yaşamak için daha sıcak sulara ihtiyacım var. Büyük balıklar ve balinalar gibi avların çoğu soğuğa dayanamaz. Frankie biraz huysuzlanır. Bilmediklerim var çünkü sen bir köpek balığısın. Soğuk bir dönem başlardı. Suyun yüzeyi sert buz tabakasıyla kaplanırdı. Uzakta bir sincap buza sıkışmış bir palamutla mücadele eder, çığ tehlikesi yaratır. Düşünürsün, avlayabildiğin okyanus alanına giderek küçülüyor. Türünden birçok canlı soğuk yüzünden donup açlıktan ölür. Sen de daha sıcak bölgelere göç etmeyi düşünürsün. Diğer megalodonlar da aynı fikirde. Hayatta kalana kadar en uygun olanlar ayakta kalır. Artık kahvaltını, öğle ve akşam yemeğini yalnızca sıcak sularda alırsın. Ancak yeni soğuğa dayanıklı küçük köpek balığı türleri seninle rekabet etmeye başlar. Sonunda biri sana "ben sadece farklıyım" der. Bu sefalet yıllarca sürer. Günler uzar, hava soğur. Sen yeni yaşam tarzına ayak uyduramayacak kadar yavaşlarsın. Yavaşça açlıktan ölürsün. Küçülürsün, eş bulamazsın. Kötüler ölür, ağlarsın. Hayatta kalan son megalodonlardan biri olduğunu fark ettiğinde öyle açsındır ki her şeyi yemeye çalışırsın. Zamanında bir fokken bile. Ama sonunda hiçbir şey kalmaz. Eri şehrin soğuduğunda ve aşktan ölüp okyanus tabanında yatarsın. Soyun tükenir. Modern büyük beyaz köpek balığı okyanusun yeni hakimi olur. Evet, megalodonlar pes etti. Abone ol yoksa türümüz tarih olur. Seçiminizi yapın. Birinci, ikinci, üçüncü. Hangisi? Yorumlarda yazın.